arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün en çok sorulan egzersiz soruları hakkında konuşacağız. Bu soruların cevapları bizim spor bilgimizi şu anki konumdan 2 adım 3 adım ileriye götürecek. Bu videoya ilgi göstermesi gereken arkadaşlar, spora yeni başlayanlar, orta seviye sporcular ve spor hakkında başlamak isteyip de bazı soruların cevaplarını arayan arkadaşlarım. Malum sporun gerekliliğini her zaman vurguluyoruz. Çünkü sağlıklı bir hayat, zinde bir vücut, olumlu bir psikoloji için sporun devamlılığı elzem. Ben zaten hareketli bir yaşama sahibim. Benim spor yapmama gerek yok diyen bazı arkadaşlarım olacaktır. Ama sadece hareket etmek değil, tabii ki hareket etmenin insan sağlığı, eklem sağlığı için birçok faydası var. Lakin düzenli, sistematik, pratik ve belli teknikler dahilinde yapılan hareketlere verilen isimdir spor. Tabii içerisinde eğlence de bunlardan bir tanesidir. İlk sorumuzla başlamak istiyorum. Spor yapmama rağmen belim bir türlü incelmiyor. Ne yapmalıyım? Şimdi bunu spor yapan arkadaşlarımdan çok duyuyorum. Bu bölgedeki yağlar ilk depolanan yağlardır ve en son yakılan yağlardır. Bizi en çok zorlayacak yağ yakımında bel bölgesidir. Vücudumuzun bu kısmındaki inatçı yağları eritebilmemiz için sporun yanında sistematik bir şekilde düzenli bir beslenme programı da uygulamamız gerekiyor. Bunu kişinin yaşına, sağlık durumuna göre düzenlenecek bir programla uzun vadede, çok kısa vadede değil ama uzun vadede bu bel bölgesindeki yağlardan kurtulunabilir. Yani insan sağlığı için ortalama yağ oranı %12'dir. Buna da diyet yapmadan sadece sporla inemeyiz. Basit şekerleri kesmemiz lazım. Bel bölgesinde, çünkü basit şekerler, çok fazla meyve yersek fruktoz da buna dahil ama daha çok glikoz karaciğerde depolanmadığı için direkt yağa çevrilir. Yani şekerin karbonhidratıyla yemeğin karbonhidratını kıyaslamamamız lazım. Çünkü ikisi çok farklı şeylerdir. Bir yulaftan ya da herhangi bir ekmekten, içerisinde basit şeker bulunmasına rağmen, bir nebze bunların faydası olurken sadece şekerin alındığı bir beslenme stilinde, çok fazla alındığı bir beslenme stilinde şeker vücuda girer ve karaciğerdeki glikoz deposu çok dardır, küçüktür. Orası bir an önce dolar ve fazlalığı hemen vücudumuzda yağ olarak saklanır. Bunun geneli de bel bölgesinde olur. Spor yaparken su içilmeli mi? Spor yaparken vücut çok fazla su kaybeder. Ortalama buna kısa bir cevap verecek olursak, spor esnasında çok fazla su içmek de spor performansımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Sert spor yapıyorsak bu bizim mide bulantısı yapabilir. O yüzden yani 500 milime kadar içilebilir. Diğer bir sorumuz, spor yaparken enerji içecekleri tüketilir mi? Yani bu konu hakkında ben şahsi fikrim, enerji içeceğini spor esnasında tüketmiyorum. Genel anlamıyla çok fazla enerji içeceği, hangi marka olursa olsun, tüketilmesine de olumlu yönde bakmıyorum. Çünkü içerisinde çok fazla şeker ve asitlik düzenleyiciler olduğu için, yani sağlık için yaptığımız bir aktiviteden sonra bizim sağlığımızı uzun vadede olumsuz etkileyecek eylemlerden kaçınmamız gerekiyor. Ama şöyle, şu yönden de bakarsak, kendi yapabileceğimiz enerji içeceği tariflerini kendimiz oluşturabiliriz. Ya da spor ürünleri için gerçekten kaliteli enerji içecekleri bulabiliyorsak, bunun içerisinde asit olmaz, İçerisinde taurin olur, belli bir miktar kreatin olur, B vitaminleri olur. Bunlar içerisinde varsa, az miktarda ve şeker yoksa içilebilir. Faydası olacaktır. Ama marketlerde sıradan satılan enerji içeceklerinden uzak duruyoruz arkadaşlar. Çünkü yaptığımız sporu tamamen o gün çöpe atmış oluruz. Çok fazla kalori ve olumsuz yönde fayda sağlıyor. Faydasından çok zararı var diyeyim ben size.
Tabii yani canınız çektiği zaman ara sıra içebilirsiniz. Çok zayıf ama kas yapmak istiyorum. Protein almam söyleniyor. Bu da bel kısmının kalınlaşmasına neden oluyor. Ne yapmalıyım? Şimdi kas oranında artış sağlamak için protein alınması gerekiyor ve karbonhidrat alınması gerekiyor. İşte karbonhidrat kaynakları yulaf, makarna, pirinç, pilav, bulgur, esmer pirinç. Bunlar protein kaynakları da et, süt, balık, peynir gibi protein kaynaklarımız mevcut. Bunlardan hangisini çok fazla alırsak ve o günkü kalori miktarımız dolduysa bu bizim vücudumuzda yağ olarak depolanır. Mesela senin 90 gram protein alman gerekiyordur. Sen 120 gram, 130 gram, 200 gram protein almışsındır. Ama o gün çok fazla da karbonhidrat tüketmişsindir. Aynı zaman protein içerisinde bir miktar karbonhidrat olduğu için senin o günkü alman gereken miktarların üstünde alman demek senin çok fazla kas yapman anlamına gelmiyor. Bu senin yağlanman anlamına geliyor. O yüzden kalori hesabı yaparak bu konuya yaklaşmak lazım. Sen kaç kilosun? Kaç yaşındasın? Metabolizma hızın nedir? Buna göre hesaplanıp ve mesleğinin aktif durumu, senin o gün alman gereken protein, karbonhidrat miktarına göre beslenmen gerekiyor. Diğer bir sorumuz, spora çekerken saatlerde gitmek doğru mu? Doğru zaman ne zamandır? Yani bu yapacağımız spora göre değişiyor. Eğer kardiyo yapacaksak, amacımız yağ yakmaksa, zayıflamaksa erken saatlerinde metabolizmamız daha hızlı çalışıyor. Ayrıca vücudumuzdaki glikojen depoları boşaldığı için diğer enerji kaynaklarını kolaylıkla tüketebiliyoruz. Ama eğer niyetimiz vücudumuza kas kazandırmaksa bunu 1 ile 3 arası saatler arasında yapabiliriz. Bu saatlerde çünkü büyüme hormonu daha fazla salgılandığı için bizim için artı bir fayda sağlayacaktır. Diğer bir soru, spora gitmeden ne kadar önce yemek yemek lazım? Yani arkadaşlar, spora gitmeden 2 saat önce bir yemek yemeniz lazım. Bu sizin o günkü performansınızı etkiler. Ama diğer bir konu da, yapılan araştırmalara göre, birkaç makalede okuduğuma göre aynı gün alınan besinler o günkü kan şekeri, halsizlik konularında faydası olduğu gibi aslında ertesi güne fayda sağlıyor. Yani aktif bir spor yapmak istiyorsak bizim bir gün önceden yükleme yapmamız lazım. Ama ihtiyacımız olduğu kadar karbonhidrat, ihtiyacımız olduğu kadar protein, ihtiyacımız olduğu kadar su, bunu vücudumuza yüklememiz lazım. Spora gitmeden önce de 2 saat önce, çok ağır olmamak kaydıyla, kan şekerimiz çünkü bir anda yükseltmesin diye, bu ne olabilir? Kepekli makarna, kepekli pirinç, yulaf, yağsız et gibi bir beslenmeden sonra sporumuza gidip çalışabiliriz. Spordan yarım saat sonra da öğünümüzü yiyebiliriz. Spor yaparken kas kaybetmekten korkuyorum. Ne yapmalıyım? Yani bu soru düzenli beslenmemekle alakalı bir soru. Eğer spor esnasında kas kaybetmek istemiyorsak vücudumuzun tam manasıyla ihtiyacımız olan proteini, karbonhidratı almamız gerekiyor. Çünkü eğer bunları almazsak spordan sonraki dinlenme esnasında vücudumuz yenilenmez. Bu bizi ileri götüreceği yerde, eğer vücudumuz tamir olmazsa, bu bizi geriye götürür. Ağırlık çalışması yapmak istiyorum ama kaslı bir vücut istemiyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi her birey sağlık için ağırlık çalışmalıdır. Ağırlık çalışanların yani her zaman kaslı bir vücudu yoktur. Bu kaslı vücudun olması demek sistematik şekilde ağırlık çalışmak, buna göre beslenmek ve uzun dönemde olan bir durumdur. Yani yapılan spor biraz bilinçli yapılıyorsa zaten, bir profesyonel önderliğinde, bir akıl hocası önderliğinde, yani sizin isteğinize göre, arzunuza göre ve potansiyelinize göre size verilecek olan en iyi vücut şeklini size kazandırmaya çalışacaktır. Ağırlık mı, kardiyo mu? Bunların ikisi birbiriyle çok içli dışlı. Ağırlık mı, kardiyo mu sorusu. Yani bu iki antrenman şekli birbiriyle birleşik. Şimdi sadece ağırlık çalışayım dersiniz olmaz. Ya da sadece kardiyo çalışayım dersiniz gene olmaz. Çünkü çok fazla kardiyo yapıp da eğer düzenli beslenmezsek, ağırlık antrenmanında yapmadığımız zaman kas kaybımız çok fazla olur. Yani çok fazla süzülürüz.
dal gibi bir vücudumuz olur. Bu faydalı değildir. Bazı insanlar için gerekli postür, duruş, işte manken fiziği olarak düşünülebilir. İşte duruşum iyi olsun ama dal gibi olayım. Bu da çok sağlıklı değil. Belli oranlarda olması lazım. O yüzden ikisinin eşit olarak ilerlemesi lazım. Ne olabilir? Günde yarım saat, 40 dakika, 1 saat ağırlık antrenmanımıza göre antrenman yapılır. Bundan sonra da 10 dakika, 15 dakika eğer yağ yakma amaçlı bir kardiyo değil de sadece kardiyovasküler sistemi güçlendirme amaçlı bir kardiyoysa bununla alakalı sporumuzun sonuna 10 dakika bir kardiyo ekleyebiliriz. Yani spordan sonra yapın dememin sebebi de spordan önce kardiyo yaptığınız zaman bu size güç kaybı yapabilir. Çünkü siz kendinizi daha iyi tanıyorsunuz. Şimdi bazı insanlarda gözlenmiştir ki spordan önce yapılan kardiyoda ve ondan sonrasında yapılan ağırlık antrenmanında güç artışı daha vardır. Daha aktif çalışmıştır ama genel çoğunluk spordan sonra yapar ki güç kaybı olmasın. Yani ağırlık antrenmanında daha fazla performans sergileyeyim, daha fazla ağırlık kaldırayım, daha fazla tekrar yapayım, kaslarım daha fazla büyüsün düşüncesi vardır. Spora başlamak istiyorum ama tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Uygun sporu nasıl seçmeliyim? Bu soru kendimizin cevap vereceği ve kendimizi tanıyarak cevap verebileceğimiz bir soru. Yaşımıza, amacımıza uygun sporu araştırıp kendimiz bulmamız gerekiyor. Yani yaşlı bir insanızdır. Çok fazla ağırlık antrenmanı yapamazsınız. Yani bunun yerine bodybuilding yapmak yerine yumuşak antrenmanlarla fitness yapılabilir. Ya da esnek bir vücut istiyorsunuzdur. Bunun için pilates yapabilirsiniz. İşte daha yavaş spor yapmak istiyorsunuzdur. Yoga yapabilirsiniz. Bunu kendiniz vereceksiniz bu sorunun cevabını. Spor merkezine gitmek için kendimi nasıl motive edebilirim? Bu kişiden kişiye göre değişir ama kendinize bir idol seçebilirsiniz. Yani ben bu adam gibi olmak istiyorum, bu bayan gibi olmak istiyorum ama ulaşabileceğiniz pozisyonda biri olursa, yani bu hedefe ulaşırken bu küçük küçük adımlarla ilerleyeceğiniz için bunun bilincinde olmanız lazım. Hemen pes etmemeniz lazım. Çünkü tam olarak burada yaptığımız şey heykeltıraşlıktır. Siz kendi vücudunuzu şekillendiriyorsunuz. Heykeltıraş da bir taşı şekillendiriyor. Onun kadar, hatta ondan daha fazla zordur işiniz. Çünkü sizinki çok daha fazla zaman alacak. Sizi çok daha fazla zorlayacak. Motivasyonunuzu kıracak. Kendinize motivasyon kaynağı bulmanız gerekiyor. Bu kendinize hedef olarak, idol olarak seçtiğiniz biri olabilir. Ulaşmak istediğiniz bir hedef olabilir. Bunun da faydasının olduğu gözükmüştür. Sürekli sporla alakalı bilgilerinizi geliştirerek kendinize bu yönde bir ilerleme kattığınız zaman bunun da faydası olur. Spor alışverişleri yapabilirsiniz. Yani sporla alakalı yeni ürünler almak, malzemeler almak size spora karşı bir istek ve motivasyon kazandıracaktır. Ayrıyeten haftada bir kendi fotoğraflarınızı çekebilir, ilerlemenizi göz önünde bulundurarak nereden nereye geldim düşüncesiyle de motivasyonunuzu artırabilirsiniz. Spor yaptıktan 20 dakika sonra vücut yağ yakımına başlar diye biliyorum. Bu doğru mudur? Yani sağlıklı bir insan spor yapmaya başladıktan 20 dakika sonra, evet, 20 dakika sonra tüm glikojen depoları boşalacağı için vücut yağ yakımına başlıyor. Önce glikojen depolarını boşaltıyor karaciğerde ve sonrasında yağ yakımı başlıyor ama bu da sistematik olarak ilerlemesi lazım. Şunu bilmeniz gerekiyor ki bir insan ilk bebek zamanında doğduğu zaman 220 kalp atışıyla doğar. Sonra her yıl bu kalp atış hızı bir miktar düşer. Her yıl düşer ve üzerine metabolizma hızı eklenir yaşına göre. Ortalama, yani şöyle bir yuvarlak hesap verirsem, sağlıklı bir bireysiniz. 20'li yaşlarındaysınız. Aşağı yukarı sizin kalp atış hızınızın spor esnasında 100-110. Yani bu limitlere gelmesi lazım ki vücut ısınsın ve nabız hızlanarak vücuttaki glikojen depoları boşalsın. Yani bu kardiyo antrenmanında 2 dakika, 3 dakika hızlı tempo,
2 dakika yavaş tempo, 3 dakika hızlı tempo, 2 dakika yavaş tempo, sonra biraz yürüyüş şeklinde vücudu şaşırtarak da yağ yakımını hızlandırabilirsiniz. Zaten amaç maksimum haftada 300 gram civarındadır. Çünkü 500 gram vermeye başlarsınız, bu mutlaka size kasta kaybettirecektir. Spora başlamadan önce ısınırken yoruluyorum, hareketlere halim kalmıyor, ne yapmalıyım? Spor esnasında ısınma çalışması yapmak sakatlıkları azaltır ama yani ufak çaplı bir dinamik ısınma çalışmasıyla kendinizi çok yormadan işte 2 dakika koşu, hatta spor salonuna yürüyerek geldiyseniz uzun bir mesafeden, vücudunuz ısındıysa ve vücudunuz hemen soğumadan spora geçeceksiniz, biraz yürüyüş yaptıktan sonra ya da ufak bir koşu yaptıktan sonra birkaç esneme hareketi, işte boyun bölgesi, sırt bölgesi, bacak bölgesi, nereye çalışacaksınız ona biraz daha önem vererek ve ağırlık antrenmanına geçtiğiniz zaman ilk yapacağınız birkaç hareketin bölgede hafif kilolarla yapıp sonrasında bunu artırırsanız sakatlanma riskiniz azalacaktır. Yani dinamik hareketlerden çok statik hareketler de spordan sonra önemlidir. Çünkü bunlar ne olur? Esneme ve germe hareketleri olur. Spordan önce çalıştık. İşte omuzlarımızı çalıştırdık. Sırt bölgemizi çalıştırdık. Ne bileyim boynumuzu çalıştırdık. Bunları ısıttık. Spor yaptık. Hemen çıkıp gitmeyeceğiz. Vücudumuzun esnemesi ve gerilmesi lazım. Bu yüzden dinamik hareketlerden sonra statik, durağan hareketler belli pozisyonlarda. Bunlarla alakalı sonra bir video yapmayı düşünüyorum. O zaman daha detaylı, çünkü incelenecek bir konu, irdelenecek bir konu. Bu şekilde olabilir ama ağırlık çalışmasından önce 20 dakika, 30 dakika tarzında bir kardiyo yaptığın zaman senin halin kalmaz. Çalışamazsın. Ağırlık çalışma performansından yersin ama ağırlık çalıştıktan sonra 20 dakika, 30 dakika bir kardiyo yaparsan vücudunu açarsın, kardiyovasküler sistemini güçlendirirsin ve spordan sonraki kas ağrılarını da önemli ölçüde azaltırsın. Haftada 3 gün spor yapmak yeterli olur mu? Haftada 3 gün spor yapmak yeterli olur. Yaptığın spora göre de değişebilir ama fitness için kastediyorum. Ama amacın kardiyoysa bunu haftada 6 güne kadar çıkartman gerekir. Yani 40 dakikaya kadar, 50 dakikaya kadar, 60 dakikaya kadar da kardiyo yapabilirsin ama 20 dakikadan az olmaması gerekiyor ve nabzının da burada ne kadarla gittiğiniz, 5'te yürürsünüz, 7'de koşarsınız, 12 hız derecesinde koşarsınız. Bu beni çok fazla ilgilendirmiyor. Yani benim baktığım nokta sizin kalp atış hızınızın ne kadar yükseldiği. Bu da sağlıklı bir birey için 110 civarında iyidir yani. Ben şimdi tam olarak nokta atışı yapamıyorum çünkü sizin sağlık durumunuzu, yaşınızı, hayat stilinizi bilmediğim için bunu en güzel spor salonuna gittiğiniz hocanıza sorduğunuz zaman personel trainerınız mutlaka bir bilgilendirme yapacaktır. Spor yaparak selülitlerimden kurtulabilir miyim? Şimdi bu konu spor yaparken selülitlerinden kurtulma konusu. Yani kardiyo yaptığımız zaman ayrıyeten ağırlık antrenmanı da yapmamız gerekiyor. Çünkü zayıflıyoruz. Derimizin toparlanması lazım. İyice buruşabilir yüksek kilolardan indiysek. Bu yüzden düzenli bir beslenme programı, kendimize uygun bir profesyonelin verdiği bir program, bize göre olan, genel bir programdan bahsetmiyorum. Profesyonel bir antrenman programı, gene kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda ve ona uygun bir kardiyo programıyla evet selülitler orta seviye bir zaman diliminde kaybolabilir. Bir süredir spor yapıyorum, dizlerimde ağrı hissediyorum, ne yapmalıyım? Yani spor yapan arkadaşlar çok fazla sert sporlar yaptığı zaman eklem ağrıları olabilir ama genel anlamıyla eğer bizim eklem ağrımız oluyorsa bunun sebebi biraz yanlış hareketler ya da doğru hareketleri yanlış şekilde yapmamızdan kaynaklanan bir durum olabilir. O yüzden yapılan hareketlerin gözden geçirilmesi lazım. Buna göre bu ağrıların sebebi gözlemlenebilir. Yani hareketleri doğru yapıyoruzdur ama çok fazla, çok sık vücudumuz dinlenmeden antrenman yapıyoruzdur. Bu da eklem ağrılarına zarar verecektir. Bunları biraz daha önlemek maksadıyla yani bazı eklem sağlığı için supplementler kullanılabilir ama çok fazla tavsiye etmiyorum. Bedenimize göre, yaşımıza göre kendimiz için uygun bir programda hareket edersek buna da ihtiyaç kalmayacaktır. Çünkü çok fazla deformasyon vücutta iyi değil. Sonuçta bunu sağlık için yapıyoruz.
bacak bölgesindeki yağlar nasıl eritilir? Özellikle bayanların yani anatomilerinden dolayı bacak bölgesinde kalça kısmındaki yağlar daha fazla oluyor. Bunu eritmek için de gene ağırlık antrenmanı bir nebze. Çünkü zayıfladıkça sarkmaması için, ama genel anlamıyla bisiklet, koşu, uzay yürüyüşü olur. Bunlara ağırlık verildiği zaman yani bu bölgedeki yağlardan kurtulacaktır. Kilo vermek için haftada kaç gün kardiyo yapmalıyız demişiz. Yani burada da bu soruyu koymuşum. Onu da kısa bir cevap vereyim tekrar. Yukarıda bahsetmiştim konunun içerisinde ama 6 gün kardiyo yapılabilir. Yani 6 gün kardiyo yapılır ama sadece kardiyo yapılmaz. Bu 6 gün kardiyonun da yani en az 2 gün, muhtemel 3 gün tavsiye ederim. 3 gün olmasını. Ağırlık antrenmanı olmalıdır. Ne kadar protein o kadar yağsız beden ve kaslı vücut mu demektir? Hayır, bizim kilomuza göre 1 ile 2 gram arasında almamız gereken bir protein miktarı vardır. Bunu alarak üzerine kendi metabolizmamıza göre, yaşımıza göre baktığımız bazı programlar da var bu konu için. Yaşınızı, çalışma saatlerinizi, aktif bir yaşamınız mı var yoksa durağan bir hayata mı sahipsiniz, bir ofiste mi çalışıyorsunuz ya da ağır bir işte mi çalışıyorsunuz? Bunu seçiyorsunuz. Size indeksinizle beraber büyümeniz için ihtiyacınız olan kalori miktarını söylüyor. Yani yediğiniz ürünleri de bu kalori sayaçlarına girerek günde ne kadar protein aldığını, ne kadar yağ aldığını, ne kadar karbonhidrat aldığını görebilirsin. Yani oradaki istatistiklere göre de sen yağlı bir kütle mi kazanacaksın kısa dönemde yoksa uzun dönemde yavaş yavaş clean tarzına temiz kas kütlesi mi kazanacaksın? Yani benim tavsiye ettiğim ihtiyacımız olan kadarın bir parça fazlasını almak mesela. Senin ihtiyacın olan kalori 3000 kalori ise 3500 kalori alıp yavaş yavaş kaslanarak gitmek, bir anda yağlanmamak. Çünkü yani sonrasında bu yağları vermek de zor oluyor. Ayrıyeten olumsuzluklar da olabiliyor. Mesela kilo alma yerleşme dönemi yaptıktan sonra tam kardiyolara ağırlık vereceğim zaman da mesela şu anda Covid-19 adlı virüs nedeniyle spor salonları kapalı. Spor yaparken kilo nasıl verilir? Spor yaparken kalori açığı oluşturursak bizim almamız gereken kalori 3000 kalori ise biz gün bazında devamlılık şartıyla her gün 2500 kalori alıyorsak, 500 kalori açık bırakıyorsak zaman içerisinde yağ dokusundan kilo kaybetmeye başlarız. Yani yavaş yavaş bu uygundur. En iyi enerji kaynağı karbonhidrat mıdır? En iyi enerji kaynağı karbonhidrattır. Yani sadece protein olarak beslendiğimiz zaman bu da bizim sağlığımız için çok olumlu olmuyor. Eşit miktarda ihtiyacımız olduğu kadar karbonhidrat ve protein almamız gerekiyor. Hani sağlık olarak yaşamımızı sürdürür müyüz? Uzun bir zaman sürdürürüz ama sadece protein ve yağ ağırlıklı beslenmek bizim antrenmanlarda ve sonrasında biraz daha enerjiye dönüştürmesi zor olduğu için mide bulantısı ve rahatsızlık yapar. O yüzden ihtiyacımız olduğu kadar protein ve karbonhidrat almalıyız. Yüksek protein, düşük karbonhidrat almak daha fazla yağ yaktırır mı? Karbonhidrata göre proteinin sindirimi daha çok zor olduğu için evet, protein ağırlıklı beslenme şekli bize yağ yaktırır. Ama dediğim gibi yani bu yağ yaktırıyor diye düşünüp de kardiyoyu zayıf tuttuğumuz zaman hiçbir faydası olmaz. Yine bizim kardiyomuzu 20 dakikaya aşmış, 40 dakika, 50 dakika nabzımızın 110-120 civarlarına çıktığı bir kardiyo olması lazım ki eğer sağlıklı bir bireysek bizim vücudumuz yağ yaksın. Vejetaryen diyetler sağlıklı mıdır? Sporu olumsuz etkiler mi? Yani vejetaryen diyetler doğru beslenildiği sürece sağlıklıdır ama B12 gibi ve bazı vitaminlerin değerlerine bakılması lazım. Özellikle B vitaminleri, B12 vitaminleri kontrol edilmelidir. Önemli olan bitkisel proteinlerin de vücuda girmesi ve onun dışındaki vücudumuza almamız gereken B12 vitaminin kontrol edilmesi. Ama şimdi sadece bitkisel, yani kas yapma amacı varsa sadece bitkisel beslenen birine göre et yiyen, proteinini oradan karşılayan birinin kas oranları daha fazladır. Çünkü vücut etlerden ve hayvansal gıdalardan aldığımız protein miktarını daha iyi sentezler. Diğer bir sorumuz, kas krampları yetersiz tuz tüketimine mi bağlıdır? Kas krampları yetersiz tuz tüketimine de bağlıdır. Ayrıyeten kas kramplarının diğer bir sebebi de vücudumuzdaki fazla kalsiyum miktarı da olabilir. Şimdi normal şartlarda bu fazla çıkmaz ama yani
belli başlı bir sağlık sorununuz vardır vücudunuzda ya da çok fazla kalsiyum alıyorsunuzdur, kalsiyum hapı kullanmışsınızdır, kalsiyum alıyorsunuzdur. Kalsiyum vücutta fazla olduğu zaman bu kas kramplarına sebep oluyor. Yani tuzsuzluğun sebebi de tuzsuzluk da kas kramplarına sebep oluyor. Çok fazla kardiyo yapmışsınızdır. Vücudunuz çok fazla tuz kaybettiği için alkali dengesi bozulmuştur. Ayrıyeten diyare olmuşsunuzdur. Vücudunuz çok fazla su kaybetmiştir. Suyla beraber tuz kaybetmiştir. Bu durumlarda yani günde spor yapıyorsak, kardiyomuz varsa 5 gram 6 grama kadar kaya tuzunu tavsiye ederim. Kaya tuzu olması çok önemli. Çünkü kaya tuzunun içerisinde 81 tane mineral var. Hatta Himalaya tuzu falan da diyorlar. Yani yerli Himalaya tuzu da diyorlar ama yerli olup nasıl Himalaya olduğunu artık sizin takdirinize bırakıyorum. Onu alırken yerli Himalaya tuzu diye aklınızın bir kenarında bulunsun bu konu. Yerli Himalaya tuzu diye bir şey yok. O kaya tuzudur ama limon tuzundan uzak durun. Çünkü limon tuzu kaya tuzu değildir. Tamamen o asitlik bir maddedir. Kimyasaldır. Kafein performansa etkisi nedir? Kafein uyarıcı, dikkat ve konsantrasyonu artırıcı özelliği vardır. Performansı artırıcı etkisi de vardır. Fakat olumlu etkilerin yanında olumsuz etkileri de vardır. Çok fazla tükettiğimiz zaman kalpte çarpıntı yapabilir, uykusuzluk yapabilir, uyku düzenimizi bozabilir. Vücuttan çok fazla vitamin, mineral atımı sağlayabilir. Günde 3 bardak normal bir filtre kahve içilebilir. Yüksek kafein oranlarını değilse, standart bir kahve ise 3 bardak idealdir sütlü kahve. Ama içerisinde yani herhangi bir tatlandırıcı, ayrıyeten süt tozu kullanmanız olumsuz yönde etki sağlar. Kas dokusunun artış nasıl sağlanır? Kas dokusundaki artış sporda zedelediğimiz kaslarımız küçük küçük düşünürsek küçük küçük minik minik yırtıklar olur. Bu yırtıkların arası boştur. Spordan sonra spor esnasında yediğimiz besinler hemen etki etmez. Spordan sonra aldığımız besinler karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller gelir. Kan yoğunluğuyla, oksijenle beraber buradaki yırtıkları zaman içerisinde doldurur. Ve biz bir sonraki spor gününe kadar bu yırtıklar ufak ufak iyileşir. Biz hazırlanırız ve spordaki performansımızı bir daha ortaya koyarız. Bu şekilde oluşan bir süreç dahilinde bizim kas artışımız sağlanır. Yani gerekli besin ögelerini almamız gerekiyor ve düzenli olarak antrenman yapmamız gerekiyor kas dokusundaki artışın sağlanması için. Yani bir spor yaptık. Aşağı yukarı bu kas dokusu da hiç sporu bıraktıktan sonra 3 hafta, 4 hafta boyunca kaybolmaz. Zaman içerisinde eriyebilir, zayıflayabilir ama lifler her zaman yerindedir. Hiçbir yere gitmez. Yıllar sonra bile spora başladığınızda düzenli bir beslenmeyle normal bir spora başlayan kişiye göre çok kısa bir zaman zarfında iyileşirsiniz, büyürsünüz. Yani nankör bir spor değildir. Sadece gözle görülen. Oraya artık çok fazla kan gitmediği için, orada çok fazla doku yoğunluğu olmadığı için zaman içerisinde orada bir inme ve kasın ufak gözükmesi olayı çok normaldir. Çünkü genel anlamıyla sporu bırakan arkadaşlar beslenmeyi de bırakıyor. Beslenmeyi bıraktığı zaman tabii spor yaptığın gibi, beslendiğin gibi gözükmüyor. Kaslar da görüntü olarak hacim kaybediyor. Sıkı beslen, iyi uyu ve antrenman programını aksatma. Haftada 3 gün antrenman yap. Kilo almak istiyorsan antrenmanlardan sonra ufak çaplı kardiyolar. Antrenman sonrası kilo alım döneminde yani 5 dakika, 6 dakika, 7 dakika koşulabilir. Yani hiç kardiyo yapmadan spor yapmak da faydalı değildir. Sen dışından tank gibi oluyorsun ama içinde mobilet motoru var. Yani bu mantıklı mı? Değil. Sporcuların sıvı gereksinimi ne kadardır? Yani bu vücudumuzun su ihtiyacı, ısı, nem, sıcaklık, antrenman şiddetine göre değişir ama günde 2,5-3 litre su içersek bizim için idealdir. Antrenmanı yalnız yapmak iyi midir? Şimdi spor bilinci olan bir arkadaşınızla yapacaksanız, eğer amacınız spor yapmaksa yanınızda bir ekürünüzün olması, bir arkadaşınız olması sizi daha fazla motive eder. Daha fazla ağırlıkların altında güvenle, kendinize güvenle, arkadaşınıza güvenle daha fazla ağırlığın altına girmenize sebep olur. Eğer yaptığınız şey sporsa, spor salonunda muhabbet etmiyorsanız karşılıklı yanınızda bir antrenman arkadaşınız olabilir. Yani bu birbirinizi motive etme konusunda da çok önemlidir. Spora gitmek istemediğiniz gün arkadaşınız hadi spor yapalım der. Bu sefer o gitmek istemez, siz dersiniz. Bu şekilde süregelen bir durumda bir spor arkadaşı iyidir ama profesyonel olarak hareket etmesi lazım arkadaşınızın da. Size ayak uydurması lazım.
Nerede koşalım? Dışarıda mı, içeride mi koşalım? Yani bu soruya şu şekilde cevap vermek istiyorum. Şu anki durumdan dolayı eğer evimizde koşu bandı varsa ya da bisiklet varsa bunu evimizde halletmemiz, evimizde spor alışkanlığı edinmemiz, sağlığımız için ve dışarıdaki virüsten korunmak için, diğer insanların sağlığı için bu elzem. Bunu bu şekilde yapmamız gerekiyor ama özgür ruhlu insanlar dışarıda, doğanın içerisinde kuş sesleri olsun, sürekli değişen manzara olsun, koşu yapmak isteyebilir. Şahsen ben de hani dışarıda koşmayı, içeride koşmayı tercih ederim ama genel anlamıyla yapılan aktiviteler hava şartlarından dolayı ya da bulunduğumuz mevsimsel diğer özelliklerinden dolayı genel anlamıyla spor salonunda ara sıra da dış mekanda yapılabilir. Bunun bu şekilde olmasının şöyle bir faydası vardır ki fitness salonlarında, spor salonlarında koşu bandında yapılan aynı rutin hareketler belli bir zaman sonra bizi sakatlayabilir. Yani dışarıda, dış mekanda yokuş, iniş, çıkış, engebe bu şekilde bir faydası olacaktır. Psikolojik açıdan da bize iyi hissettirecektir. Yoga gerçekten egzersiz midir? Yani trend olan yoğun kalp atışı egzersizlerin dışında daha sakin olan yoga bir spordur ama yapılan çalışmalar gösteriyor ki yoga düşük kan basıncı sağlıyor. Yani çok fazla nabzımız yükselmiyor. Kalp atışımız yükselmediği için çok fazla kilo verme için yapılacak bir spor da değil. Ama daha çok zindelik için yapılabilir. Yaşı biraz daha ilerlemiş insanlar üzerinde yapılan 10 yıllık bir araştırmada yani 5 kilo 6 kilo civarında bir kilo verdirdiği 10 yıl zarfı içerisinde 6 kilo verdirdiği, yapmayanların da 6-7 kilo aldığı bazı araştırmalarda gözlemlenmiş. Ne kadar süre interval antrenmanı yapmalıyız? Yani haftalık yapılan bir planda interval antrenmanlar için 30 dakika günlük antrenman yapabiliriz. Yani bunun toplamı şöyle ayarlayın. 150 dakikalık bir antrenman programı olsun sizin haftalık. Yani interval antrenmanın ne olduğunu açıklayacak olursak interval antrenman düşük, hızlı şeklinde ilerleyen antrenman şeklidir. Hızlı koşarsın, sonra biraz daha yavaş yürürsün, sonra bir daha hızlı koşarsın, bir daha yavaş yürürsün ya da bisikleti hızlı kullanırsın, sonra biraz yavaş gidersin, sonra bir daha hızlandırırsın. Bu şekilde vücudun daha fazla yağ yakımını sağlıyorsun. Vücudum egzersize cevap veriyor mu? Şimdi bunu yeni başlayan arkadaşlar da soruyor olabilir. Yani uzun bir süredir spor yapan arkadaşlar da soruyor olabilir. Şimdi yaptığınız egzersiz sizi artık taşıyabileceği kadar uç noktaya taşımış olabilir ya da düşük şiddetli yapıyorsunuzdur. Faydasını çok yavaş görüyorsunuzdur. Mesela haftada 3 kere 40 dakikalık bir bisiklet antrenmanınız vardır. Kilo vermiyorsunuzdur. Yani bir faydasını görmemişsinizdir. Aslında kaslarınız içten içe sıkılaşmıştır ama dıştan görünen bir şey yoksa sizin yapmanız gereken burada 2 aşamalı bir durum var. Aldığınız karbonhidratı biraz daha keseceksiniz ve sizin 3 günlük antrenmanınızı 5 güne çıkaracaksınız. 40 dakika yapmanız gereken antrenmanı yani 50 dakikaya 55 dakikaya çıkartabilirsiniz aşamalı olarak. Antrenman şiddetinizi biraz daha artırmanız lazım. Zaten birkaç hafta içerisinde bunun değişimlerini de kendinizi fotoğraflarsanız alacaksınız. Ayrıyeten düzenli spor yapan, ağırlık, vücut geliştirme işiyle uğraşan arkadaşlar da pilotoya girmiş olabilirler. Yani ne olur? Bir yükselme vardır. Yükselirsin. Sonra bir pilotoya girersin. Yani bu çizgide ilerlediğin zaman pilotodasındır. Yani burada bir sorman lazım kendine. Ben neden burada kaldım? Neden benim ilerlemem devam etmiyor? Ben pilotodayım. Yani bunu önlemek için de antrenman şiddetini değiştir. Antrenman stilini değiştir. Beslenmeni gözden geçir. Ama unutma ki çok hızlı bir irileşme döneminden sonra artık pilot zamanlarında işin biraz daha zor olacaktır. Artık sen profesyonelliğe yaklaşıyorsun. Yani orta seviyeden ilk başladın. Acemiydin, orta seviyeye geldin ve artık profesyonel bir sporcu adayı olmaya gidiyorsun. Yani bunun bilincinde olman gerekiyor ve her şeyi daha profesyonel yapman gerekiyor. En baştan
bu olduğu zaman kendini bir gözden geçireceksin. Hazırlamış olduğum sorular arkadaşlar bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size bir şeyler katmışımdır. Ben şu soruları kendim okuduğum zaman benim aklıma gelen şey, ben dedim arkadaşlarıma spor konusunda bu sorularla bir şeyler katabilirim. Gerçekten de buna inanarak hazırladığım bir video oldu. Kanalımı takip edip abone olursanız, beğeni yaparsanız teşekkür ederim. Beni mutlu edersiniz. Şuradan şöyle kanalıma abone olabilirsiniz. Buradan da bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Tam bu tablonun olduğu yerden. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler. Bol sporlu, sağlıklı günler diliyorum. Zinde kalın.